Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarımızın vazgeçilmez lezzetlerden biri olan pankek tarifiyle geldim. Tam ölçülü nefis bir tarif. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. 2 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı şekeri bir karıştırma kabına alarak güzelce karıştıralım. Şeker çözününceye kadar karıştırmaya devam edelim bu şekilde. Ardından içerisine 1 su bardağı sütü ilave edelim. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani klasik su bardaklarından. Sütün üzerine 1,5 su bardağı unu ekleyelim. Ardından birer paket kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Kullanacağımız malzemeler bu kadar. Bütün bu malzemeleri ekledikten sonra karışım homojen hale gelinceye kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştıralım. Dilerseniz pankek harcını mikserle de hazırlayabilirsiniz. Çırpıcı ile yapmak benim daha kolayıma geldiği için onunla hazırlıyorum genelde. Bunu da belirtmek istedim sizlere. Karışım tamamen pürüzsüz bir hal alsın. Pankek harcının kıvamı tam olarak bu şekilde olmalı. Şöyle yanmaz yapışmaz bir krep tavasında hazırladım. Yanmaz yapışmaz bir tava olduğu için yağlamadım. Fakat sizin kullandığınız tavanın yapıştırma ihtimali varsa çok az miktarda sıvı yağ ekleyerek peçeteyle ya da fırçayla dağıtın. O şekilde pişirin. Ocağın bu aşamada kısıktan 1 derece üstte orta ateşe yakın. Aynı ölçülerde, aynı boyutlarda pankekleri hazırlamak için aynı ölçüde bir kaşık kullanıyorum. Küçük bir kepçem var. Onunla ekliyorum ben tavaya. Kaşıkla da ekleyebilirsiniz. Birbirine benzer boyutlarda olması için bu önemli bir nokta. Eğer tavanız çok fazla ısınırsa ve pankekler hızlıca pişerse üst kısmı göz göz olmadan, kurumadan ocağınızın altını kısabilirsiniz. Tavanız eğer bir tık daha kalınsa daha hızlı ısınacaktır. İçerisine daha fazla ısıyı hapsedeceği için daha hızlı pişecektir pankekler. Bunun için kısık ateşe almanız çok daha makul olacaktır. Ben bu aşamada tavamın altını kıstım. Çünkü tavam fazla ısındı. Alt kısmı hızlı pişti. Üst kısmı tam anlamıyla göz göz olmadan yanar pozisyona geldiği için kısma gereği hissettim. Sizler de aynı şekilde yapın. Üstü tamamen böyle göz göz olsun ve kurumaya yüz tutsun. Sonrasında çevirin pankekleri. Yani pankekin alt kısmının piştiğinin göstergesi üst kısmının bu şekilde görmüş olduğunuz gibi göz göz olmasıdır ve biraz kurumasıdır. Altı da çok güzel bir şekilde pişmiş oluyor bu aşamada. Esasında başlangıçta biraz orta ateşte başlayın pişirmeye. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Sonra tavadaki sıcaklık arttıkça daha hızlı pişeceği için altını kısıyorum ve kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Çok kısa sürede zaten hazır olan bir tarif. Uğraştırıcı bir tarafı yok. Gördüğünüz gibi malzemeleri oldukça az. 7'den 70'e de herkese hitap eden bir lezzet. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında sık yaptığım tariflerden biri benim. Oğlum Nutella ile yemeye bayılıyor bu pankeklere. Reçelle, marmelatla ve benzeri malzemelerle tüketebilirsiniz. Şöyle son postayı pişirirken de sizlere göstermek istiyorum. Ardından servis ettikten sonraki halini sizlerle paylaşacağım. Şöyle servis tabağını aldım. Kahvaltı sofrasına götürmeden önce sizlere gösteriyorum. Üzerine Nutella sürerek, isterseniz 2 pankeki birleştirerek süt burger gibi de yapabilirsiniz. Oğlum o şekilde tüketmeyi çok seviyor. Evde yapılmış süt burger gibi oluyor. Muhakkak deneyin derim benim tarifimle. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.